Dinozorlar geri döndü. Hem de hiç olmadıkları kadar gerçekçi. 32 yıldır hayatımızda olan dinozorlar bir defa daha bilimsel gerçeklik ve dijital ustalıkla karşımızda. Bu hafta vizyona giren film serinin 7. halkası. Jurassic World'ün ise 4.'sü. Gerçeklik duygusu öyle güçlü ki sanki serinin gerçekçiliğiyle hayatın gerçekliği iç içe geçmiş gibi. Bence bu film gerçek gibilik hissini bilimsel doğrularla harmanlayarak izleyiciyi esaslı bir maceranın tam ortasına bırakıyor. Hikaye karmaşık ya da uçuk değil. Gezegenin ekosistemi dinozorlar için artık uygun değildir. Yaşam alanları yalnızca tropik bölgelerdeki izole ekvatoral alanlarla sınırlıdır. Büyük ilaç şirketlerinden biri insan kalbi için yaşamı uzatabilecek bir tıbbi buluşta 3 tür dinozorun DNA'sını istemektedir. Bunun için şirket temsilcisi gizli bir operasyona çıkar. Peki yalnız mı? Tabii ki değil. Yanında bir dinozor uzmanı bilim insanı, eski bir güvenlik görevlisiyle teknesi olan onun bir arkadaşı, bir de 3 yardımcı vardır. Ayrıca eski bir araştırma tesisinin olduğu ada ve çevresinde geçen bu operasyona dinozor marifetiyle tekneleri batırılan bir ailede mecburen dahil olur. Hedef, denizde, karada ve gökyüzünde yaşayan 3 dev dinozordan örnek almaktır. Yönetmen 2010'da yazıp yönettiği, dünya dışı varlıkların istilasını konu alan İstila adlı orijinal filmiyle herkesin hayranlığını kazanan Gareth Edwards. Aynı zamanda dijital etkiler uzmanı olan Edwards, İstiladan sonra büyük bütçeli filmlere imza attı. Godzilla, Rogue One, bir Star Wars hikayesi, Yaratıcı ve şimdi de Jurassic World Yeniden Doğuş. Şahsen her filmini beğendiğim nadir yönetmenlerden biri. Nitekim Yeni Dinozor hikayesini de çok sevdim. Karakterlerin kişisel hikayeleriyle büyüleyici bir coğrafyada geçen çok tehlikeli örnek toplama serüvenini iyi dengeliyor. Michael Crichton'ın genetik mühendisliğine dair zeki romanı Jurassic Park ve uyarlanan filmlere saygı duruşunda bulunuyor. Özellikle dikkat çekmek gerekir ki Steven Spielberg tarafından yönetilen ilk 2 filmin senaryolarını da yazmış olan David Koepp'un geri dönmesiyle diyaloglar da uygunlaşmış ve daha fazla anlam kazanmış. Mesela 175 milyon yıl hüküm sürmüş dinozorlara karşın sadece 200 bin yıldır var olan insanın kibrine dair uyarı çok yerinde olmuş. Keza dinozorların saldırıları bölgelerine ya da yuvalarına girilmesiyle ilintili. Laboratuvarlarda yaratılan Melez distortus rex ise korkunç olduğu denli son derece üzücü. 134 dakika boyunca sularda, yükseklerde ve jungle'da gerilimli dinozor-insan karşılaşmalarının olduğunu söyleyelim. Bu filmde CGI teknolojisinin bir basamak daha yükseldiğini fark edebiliyorsunuz. Abartılı dijital etkiler yok denecek kadar az çünkü gerçekliğe önem verilmiş. Bu arada küçük dinozor gibi gülümsemenizi sağlayacak bazı sürprizleri de çok seveceğinizi düşünüyorum. Yeni nesil oyuncular da yapmacıksız ve doğal. Özellikle ekip lideri rolündeki Scarlett Johansson'a 40'lı yaşlarının başındaki olgun güzelliği ve karakterinin net, inandırıcı yorumladığı için bayıldım. 10 yıllardır dinozorları sevmeyen yok gibi. Yeni serüvende bir uyarımı yinelemek isterim. Lütfen görüntü kalitesine ve ses sistemine güvendiğiniz bir sinemada gidiniz. Bilet fiyatları pahalı. Bu nedenle her kurşunuza değsin. Dış çekimleri Tayland ve Malta'da yapılan filmin görüntüleri tüm renklerin hakkını veriyor. Dokusu ise capcanlı. Şimdiden iyi seyirler.